Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm hızıyla devam eden COVID-19 pandemisi sürecinde Crohn ve kolit hastaları bağışıklığı baskılayıcı düşünceleriyle ilaçlarını kesebiliyorlar. Ancak dikkat! Bazı ilaçlarda dozların azaltılması gerekse de bu ayarlamayı mutlaka doktorun yapması gerekiyor. Aksi halde doktora danışılmadan ilaç kullanmayı bırakmak ya da dozlarını azaltmak çok ciddi tehlikelere yol açabilir. Genel olarak inflamatuar bağırsak hastalıkları olarak adlandırılan bu iki hastalık sindirim sistemi dışında da belirti verebilir. Gastroenteroloji uzmanı doktor öğretim üyesi Özdal Ersoy, COVID-19'a yakalanma kaygısıyla doktora danışılmadan ilaçların kesilmesinin Crohn ve kolit hastalıklarının uyanmasına yol açabileceğini vurguladı. Doktor Özdal Ersoy, inflamatuar bağırsak hastalıklarında en sık görülen 8 belirtiyi anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. 1. Karın ağrısı, karın krampları. Karında huzursuzluk veren ya da kramplar şeklinde gelen şiddetli ağrılardır. Tuvalete gitmekle ağrının şiddeti değişmez. Ağrıya ishal eşlik edebilir. Yemek yemekle ağrı şiddetlenebilir. Sebebi açıklanmamış uzun süreli karın ağrılarında Crohn hastalığı mutlaka akla getirilmelidir. 2. İshal. İshal genellikle 3 haftadan uzun sürer. Çoğunlukla kanlı ve mukuslu yani beyaz sümüksü akıntı şeklindedir. Gece uykudan uyandırabilir. Crohn hastalığında bol ve sulu ishal olabilir. Ülseratif kolit hastalığında ise ishal yumuşamamış dışkı şeklinde ve muhakkak kanlı görülür. 3. Makat ağrısı. Crohn hastalığı bağırsağın tüm katmanlarını tuttuğu için özellikle makat bölgesinde bağırsaktan cilde açılan tüneller ya da cilde açılamamış apselere yol açar. Apseler şiddetli makat ağrısı yapar. Apse fistülleştiğinde ise ağrı azalır ancak makat çevresinde akıntı, kirlenme başlar. Fistül vajen içine olduysa vajenden dışkı, kan ya da gaz gelebilir. 4. Sürekli tuvalet hissi olması. Özellikle ülseratif kolit hastalığında rektum muhakkak hastalandığı için rektum duyarlılığı artar ve kişide sürekli tuvalete gitme isteği oluşur. Sürekli tuvalete gitme isteğine çoğunlukla makatta ağrı da eşlik eder. Ayrıca tuvalet sonrası bitmemişlik hissi sıktır. Ancak her tuvalete gidişte dışkı gelmez. Sadece sümüksü akıntı ya da kan gelebilir. 5. Rektal kanama. Özellikle ülseratif kolitte sıklıkla makattan kan gelir. Kan çoğunlukla dışkıyla bulaşıktır. Crohn hastalığında ise fistül ve makatta hapsi olmadığı sürece rektal kanama çok görülmez. 6. İştahsızlık, kilo kaybı. Birçok başka hastalığın belirtisi olabilen iştahsızlık ve istemsiz kilo kaybı Crohn ve kolit hastalığında da sıklıkla görülür. Ayrıca bu şikayetlere ateş, üşüme ve titreme de eşlik edebilir. Kişi kendini halsiz ve yorgun hisseder. 7. Ağız içi aftlar. Özellikle Crohn hastalığında ağızda, dil üstünde ağrılı, derin ya da yüzeysel beyaz aftlar görülebilir. 8. Büyüme, gelişme geriliği. Çocukluk döneminde Crohn ve kolit sıklıkla görülmüyor olsa da özellikle çocuk yaşındaki bir hastada sebebi açıklanmamış büyüme gelişme geriliği varsa inflamatuar bağırsak hastalıkları da akla getirilmelidir.